Bugün sizlerle 4K çözünürlüğü 400 metre mesafede aktarabildiğiniz ve uzaktan kameranızı kontrol edebildiğiniz bir kablosuz görüntü aktarma cihazını konuşacağız. Asus'un Cinevive SE 4K modeli gerçekten çok güzel özelliklere sahip. Şimdi tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Kablosuz görüntü aktarmaya niye ihtiyacımız var? Neden bu tarz cihazlar var? Biraz buradan bahsedeyim. Sonrasında da ürünün detaylarına geçelim. Şimdi özellikle bir set ortamındaysanız, yani bir video prodüksiyon yapıyorsunuz. Yönetmen var, görüntü yönetmeni var. Belki bir reklam çekimi yapıyorsunuz. İşte ajans var, reklam veren var, şirket var vesaire. Herkes o anda ne çekildiğini ve sonucun nasıl olacağını görmek istiyor. O yüzden işte herkes mobil cihazlarından bu görüntüleri izleyebilsin ya da farklı monitörlerden takip edebilsin diye bu tarz cihazlar var. Çünkü bu kablosuz görüntü aktarma cihazları kablosuz olduğu için mobil cihazlara görüntü aktarabiliyor. Aksın cihaz bir tane kablolu, 4 tane de kablosuz olmak üzere aynı anda eş zamanlı 5 cihaza kadar görüntüyü aktarabiliyor. Yani buradaki en önemli avantajlarından bir tanesi bu. Aynı zamanda da bunu 4K, 25p, 30p çözünürlüklerde yapabiliyor ve 400 metreden yapabiliyor. Herhangi bir engelle karşılaşmadan 400 metre mesafeden kontrol edebiliyorsunuz. Zaten dikkat ettiyseniz üzerinde 4 tane anten var. Normalde muadillerinde böyle 2 anten görürsünüz. 4 anten olmasının sebebi dual band olması. Yani hem 2.4 GHz'de hem 5 GHz'de sinyal gönderebiliyor. Bu sayede hiç kopma olmadan hem çok uzaklara hem de yakın mesafede çok kaliteli bir şekilde görüntü aktarabiliyorsunuz. H265 kodek var. H264 standart olarak var zaten. Ayrıca H265 kodek de var içerisinde. Böylece daha düşük dosya boyutuna daha kaliteli görüntü aktarıyor ve siz monitörde gerçek bir 4K izleyebiliyorsunuz ve bir kayıp olmuyor. Bunlar önemli artıları. Birazdan bağlantılarını yapıp size zaten tüm bu özelliklerini göstereceğim ama ana hatlarıyla bu detaylara girelim. Şimdi tamamen metal bir yapısı var. Çok sağlam bir ürün. Bu metal yapı sayesinde çok uzun ömürlü olarak kullanabiliyorsunuz. Bir alıcı ve bir verici olarak geliyor. Kutunun içerisinden sadece alıcılar, vericiler, bu antenler ve işte flash kızağına bağlamak için flash kızağına ya da tripodlara bağlamak için bu bağlantı geliyor. Onun haricinde USB-C kablosu ya da HDMI kablosu gibi herhangi bir kablo gelmiyor. Kabloların çıkmasını isterdim ama maliyet olduğu için herhalde koymamışlar. Kutunun içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Bu arkasındaki piller bildiğiniz gibi Sony NP piller diye geçiyor bunlar. Bunların farklı boyutlarda kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda da DC bağlantısı var. Yani doğrusal akımdan güç alabiliyorsunuz. O şekilde de cihazları çalıştırabiliyorsunuz. USB-C üzerinden güç almıyor. Daha videonun başında bu cihazla alakalı zannediyorum söyleyebileceğim tek eksi nokta bu. USB-C üzerinden de güç alıp çalıştırabilsek olurmuş ama USB-C ile alakalı içerisinde çok güzel başka özellikler olduğu için onu es geçmişler. Bence bir sorun değil. Çünkü diğer özellikleri daha değerli. Hem alıcı hem verici metal olmasına rağmen sadece 245 gram. Oldukça hafif ve sağlam. Bu şekilde antenleriyle beraber sırt çantalarına rahatlıkla sığıyor. Bildiğimiz standart fotoğraf sırt çantalarına. Ben antenleriyle beraber taşıdım. Vericiye baktığımız zaman vericinin ön kısmında renkli bir LCD panel var. Altında da 4 tane menü tuşu var. Buradan ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Burada işte H264, H265 kodekleri seçebiliyorsunuz. Grup ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Apple ya da Android cihaza göre ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Video kodeklerini değiştirebiliyorsunuz vesaire gibi. Bu hızlı ayarlamaları buradan yapıyorsunuz. Canlı yayın yapıyorsanız genel itibariyle böyle 4-5 seviyelerinde tutmak lazım. İşte ekran görüntüsü vesaire alacaksanız bu 6-7'lerde almak lazım. Video 4K çözünürlüğü en iyi alacaksanız da işte 10-12 arasında bitrate ayarları yapmanız lazım. Bu sayede videonun kalitesini de belirlemiş oluyorsunuz. En yüksek kalite için 12 bitrate'de, en düşük kalite canlı yayın vesaire için de 4-5'lerde tutabilirsiniz. Cihazın sol tarafında açma kapama düğmesi var. 2 tane USB-C girişi var. Bunlardan bir tanesi kamerayı kontrol etmek için. Bu cihazla Sony FX3, FX30, ondan sonra A7S3, A7 IV gibi cihazları uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı şekilde
Canon'un hemen hemen her modeli R5, R6 ve işte ikinci, üçüncü Mark 3 serileri ve R8 modellerini kontrol edebiliyorsunuz. İlerleyen zamanda da işte Nikon, Panasonic gibi modeller için de bu destek sağlanacak diye biliyorum. Belki şu an gelmiş de olabilir. Ben Canon burada R6V var. Onunla test ettim. Sony şu an beni çeken FX3 kamerayla test ettim. Uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Sorunsuz çalışıyor ve çok güzel çalışıyor. O yüzden burada da USB-C kamera kontrol girişi var. Onun altında da yine USB-C'den video çıkışı var. Niye bir USB-C video çıkışı var? Bu kablosuz görüntü aktarma cihazlarında görüntü kablosuz aktarıldığı için çok kısa bir gecikme süresi vardır. Bu Axon markasında bu süreler çok çok iyi. 50 milisaniye bu cihazda gecikme süresi var. Yani neredeyse yok gibi. Ama hiç gecikmesiz, yani biraz böyle aksiyon sahneleri vesaire çekiliyorsa ya da araç içerisinden bir takip sahnesi vesaire çekiliyorsa orada focus puller vesaire, hani odağı takip etmeniz gerekiyor. Konuyu çok iyi takip etmeniz gerekiyor. O esnada da bu gecikme bazen sorun olabilir. Hiç gecikme olmasın diye var. Doğrudan mobil cihaza bu görüntüyü USB-C üzerinden aktardığınız zaman tamamen gecikmesiz bir şekilde sorunu çözebiliyorsunuz. Böylece anlık izleme ve kontrol yapabiliyorsunuz. Bunun için var. Bu çok güzel olmuş. Onun altında da DC girişi var. Dediğim gibi kablolu güç almak için. Diğer tarafta da hem HDMI hem de SDI giriş var. SDI girişler özellikle bu set ortamlarında çok çok önemli. Çünkü HDMI kablolar sorun çıkartabiliyor, kopma oluyor, bozulma oluyor, sinyal kaybı oluyor vesaire. Ama SDI'da böyle bir sorun olmuyor. Daha güvenli bir bağlantı. Fakat SDI'da 4K çözünürlük alamıyorsunuz. 1080p çözünürlük alıyorsunuz. HDMI üzerinden dediğim gibi 4K 30p çözünürlüğü alabiliyorsunuz. Alt kısmında tripod bağlantı kısmı var. Arkasında da işte bu NP pilleri takabildiğiniz bir bölüm var. Alıcıya geldiğimiz zaman yine sağ tarafta SDI ve HDMI çıkışları var. Bunlar tabii ki çıkış. Çünkü buradan sinyalin bu cihaz alıyor ve siz diğer cihazlara, kablolu cihazlara görüntü aktarabiliyorsunuz. 4K çözünürlük aktarırsanız SDI'den görüntü veremiyorsunuz ama 1080p olarak iki farklı monitöre hem HDMI'den hem SDI'den görüntü aynı anda aktarabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde ön kısımda menüleri kontrol edebiliyorsunuz ve renkli ekran var. Diğer yan kısımda ise yine DC girişi var. Burada bir tane USB-C girişi var. Bu da yine video out çıkışı. Yani buradan da yine aynı şekilde bir başka mobil cihaza USB-C üzerinden görüntü aktarabiliyorsunuz. Diğer kısımlar aynı şekilde konumlandırılmış. Genel itibariyle cihazın fiziksel durumu ve kısaca özellikleri böyle. Şimdi ben cihazı makineye bağlayayım ve ne tür özellikleri var, İşte bize neler sağlıyor, bunlara daha yakından bakalım. Evet, şu anda bağlantılarını yaptım. Size özelliklerini göstereceğim. Üst açıdan da ayrıca bir kayıt alıyorum. Mobil cihazdan kontrol etmek için de Axus C uygulamasını indirmiştim. Bağlan diyorum ve şu an bağlandı. Bakın, telefondan, yani mobil cihazdan kablosuz olarak görüntüyü alıyorum. Buradaki alıcıdan da kablolu olarak buradaki harici monitöre görüntüyü verdim. Bu şekilde monitöre görüntü verip aynı zamanda da 4 kablosuz cihaza kadar görüntü aktarabiliyorsunuz. Yani aynı anda 5 cihazdan görüntü alabiliyorsunuz. Yine buradaki USB-C bağlantısından başka bir akıllı cihaza görüntü verebiliyorsunuz. Buradaki USB-C cihazından buraya bağladığınız zaman mobil cihazınıza hiç gecikme olmadan görüntüyü izleyebiliyorsunuz. Burada beyaz kabloyu da özellikle taktım. Bu sayede kamerayı da kontrol edeceğim. O kontrolü de sizlere göstereceğim. Şimdi mobil cihazın arayüzüne girdiğimiz zaman bakın, burada üst kısımda 4K 25p çözünürlükte video çekimi yaptığımızı görüyoruz. H265 kodek var. Aynı şekilde işte ses, mesela 16 bit 48 kHz'de ses kaydı vesaire, bunları gösteriyor. Batarya durumunu gösteriyor. Alt kısımda bir monitörde olması gereken grafikler var. İşte waveform gibi, vector scope gibi. Bunları görebiliyorsunuz. Buradan LUT ayarları, işte false color vesaire, focus, tüm bunları, zebra, hepsini kontrol edebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Bunlar da yine aynı şekilde çok güzel özellikler. Ses equalizer'ı görebiliyorsunuz. Video durumunu vesaire görüyorsunuz ve diğer pek çok ayar. Burada renkler, siyah beyaz görünümü, işte farklı grafikleri yine aynı şekilde, zebrayı, false color. Bunların hepsini buradan görebiliyorsunuz. Anamorfik lens kullanıyorsanız buna göre sıkıştırma oranlarını vesaire
ayarlayabiliyorsunuz. Gridleri ayarlayabiliyorsunuz. Görüntüyü ters yani yatayda ters çevirebiliyorsunuz vesaire. Böylece hani işte şu sağ tarafta dediğiniz zaman videoda sol tarafta gibi oluyor ya. Onun önüne geçmiş oluyorsunuz. Vesaire. Burada pek çok ayarı görebiliyorsunuz. Sağ tarafta da bakın cihaz iOS olduğu için zaten iOS kısmı var ve bu bastığınız zaman telefona kayıt alıyor. 4K 25p çözünürlükte telefona görüntüyü kaydedebiliyorsunuz. Akıllı cihazınıza kameranın gördüğü görüntüyü. Kameradan kayda girmenize bile gerek yok. Live dediği kısımdan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Ayarlamalarınızı yaptığınız zaman mobil cihazınız üzerinden canlı yayını gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen onun alt kısmında da bakın kamera ayarları var. Buradan enstantane hızını kameranın değiştirebiliyorsunuz. 1/1000 yapıyorum. Bakın ekran birazcık karardı. İşte 1/500 yaptım. Daha karanlık hale geldi vesaire gibi. Şimdi 25p ile çektiğimiz için 1/50'de bunu bırakıyorum. ISO'yu buradan arttırabilirsiniz. 8000 ISO yaptım mesela. Bakın patladı gibi. 250 ISO'lar. Şu an 400 ISO'daydık. Evet, hatta şu an 250 ISO daha iyi oldu. Buradan yine diyafram değerini değiştirebiliyorsunuz. F11, F8 istediğiniz bu ayarları hızlıca yapabiliyorsunuz. Yani temel olan bu 3 ayarı yapabiliyorsunuz. Enstantane, diyafram ve ISO ayarını makine üzerinden yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda otofokusu da kontrol edebiliyorsunuz. Hemen onun altında bakın otofokus kısmı var. Bastığınız yeri makine buradan netliyor. Bakın buraya basıyorum. Hop, makine orayı netledi. İşte arkadaki tripoda basıyorum, orayı netliyor. Öndeki beni çeken FX3'e basıyorum, orayı netliyor gibi. Yani buradan da otofokus kontrolünü AF'yi yapabiliyorsunuz. Makineyi bu şekilde uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Buradan çıkmak için şu soldaki pencere tuşuna basıyoruz ve çıkıyoruz. Aşağı kısımda da kayıt olayı var. Bakın şimdi yukarıdaki kamerada görüyorsunuz. Makineye hiç dokunmayacağım. Şuradaki tali lambasından da göreceksiniz. Yukarıdan da görüyorsunuz. Makineye hiç dokunmuyorum. Şu sağ alttaki kamera kayıt düğmesine bastığım zaman bakın kamera kayda girdi ve çekime başladı. Buradaki ayarlar neyse kamera kendi içerisinde karta kayıt yapıyor. Ben istersen buraya yedek bir kayıt da yine alabilirim. Mesela buradan da buna bastım. Telefonun içerisinde de ayrıca bir yedek kayıt alıyorum. 4K 25p çözünürlükte. Bu sayede kamera arkasını da bu şekilde rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. Tekrar basıyorum ve kayıttan çıkıyoruz. Kamerayı kontrol edebiliyorsunuz, kaydı kontrol edebiliyorsunuz ve burada bildiğimiz tipik bir monitörde olması gereken tüm özelliklerle çektiğiniz görüntüleri yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki LUT atayabiliyorsunuz bunun içerisine. LUT'lar kısmına geldiğiniz zaman import deyip cihazın içerisine farklı LUT'lar atayabilirsiniz. İşte Canon kullanıyorsanız Canon için, Sony kullanıyorsanız Sony için bu LUT'ları hazırlarsınız ve doğrudan buradan ön izleme yapmış olursunuz. Sonrasında renk yaptığınızda videonun nasıl çıkacağını önceden görebilirsiniz. Bu esneklikler de mevcut. Şu anda aslında cihaz log çekiyor ama asist özelliğiyle ben renkli gibi görüyorum. Tam ekran şeklinde de şu şekilde pürüzsüz bir görüntü yapabiliyorsunuz. İşte harici monitörlerin kendi özelliklerini yine burada aynı şekilde bakın kullanabiliyorsunuz. Kablolu bir bağlantı olduğu için işte bu şekilde false color'ı buradan açıp diğer ayarları buradan yönetip kayda girip çıkıp kameraya hiç dokunmadan çekimlerinizi yapabilirsiniz. Tüm bu avantajlarını düşündüğümüz zaman aslında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir set ortamındaysanız dediğim gibi görüntü yönetmenine, yönetmene, ajansa, işverene görüntüleri öncesinde anlık olarak izletebiliyorsunuz. Onun haricinde mesela benim gibi bir yaban hayat belgeselcisi olduğunuzu düşünün. Yaban hayat çekimlerinde yani şu an mevsim biraz zor bir mevsim. Yani hayvanlar için zor bir dönem, sıcak. O yüzden bu çekimi doğrudan size gösteremedim ama örneğin bir yaban hayatının yuvasına işte belli bir mesafede kameranızı konumlandırırsınız. Yuvada hayvanı tedirgin etmezsiniz siz başında durmadan. Kamerayı uzaktan kontrol edebilirsiniz. 400 metre mesafe var. 400 metreye bile gerek yok yani. Siz 150-200 metre uzaklıkta
aracınızın içerisinden bile ya da işte bir gölgede, ağaç gölgesinde oturup buradan kontrol edebilir ve çekimleri yapabilirsiniz. Hem canlıyı ürkütmezsiniz hem de çok doğal davranışlar çekersiniz. Bu tarz esneklikleri olabiliyor. O yüzden bu kablosuz görüntü aktarma cihazları önemli. Bu esneklikleri aynı zamanda 4K çözünürlükte aktarabilmesi benim için çok değerli. Şundan dolayı ben özellikle içeriklerimde kameraların işte menülerini, otofokus sistemlerini, arka planlarını ne yaptıklarını size özellikle anlatmak istiyorum. Onu gösterirken de işte buradan ekran görüntüsü alıp bunu rahatlıkla çekebilirim. Bu da ciddi anlamda avantajlı ve bunu 4K çözünürlükte yapınca da size tam ekran YouTube'da 4K paylaşabilirim. YouTube demişken özellikle sosyal medya içerikleri yapıyorsanız, bu şekilde karşısına geçip kameranın çekim yapıyorsanız bile işte monitörünüzü şurada görünmeyecek bir pozisyonda ayarlarsınız. Buradan kayda girersiniz. Hiç yerinizden kalkmazsınız. Bir şey oldu, kayıttan çıkarsınız. Tekrar başlamanız gerekli, girersiniz. Buradan pozlamanızı kontrol eder. Oturduğunuz yerden bütün ışık ayarlarına göre diyafram, enstantane, ISO bunları ayarlarsınız. Kaydınıza girer, çekiminizi yaparsınız. Kamera arkasında birinin olmasına gerek olmaz. İşte sesi buradan gördüğünüz için seste patlama oluyor mu olmuyor mu bunu görürsünüz. Bakın hiç kırmızıya doğru gitmiyor. Sesi gayet güzel bir şekilde alabildiğimi görüyorum. Böyle bir referans kullanımda size sağlar. Yani çok yönlü bir şekilde bu cihazın bize sunduğu pek çok avantaj var. Bu arada tabii ki Asus markasının kendi monitörleri de var. Kablosuz monitörleri de var. İlerleyen zamanlarda imkan olursa size o monitörleri de gösteririm. Bu kablosuz monitör hem alıcı hem verici gibi çalışabildiği için sadece buradaki vericiyle monitörü kontrol edebiliyorsunuz. Ya da monitör kameranın üzerindeyken siz onu bir verici haline getirip diğer cihazlara 4 tane 5 tane yine mobil cihazlara görüntüleri aktarabiliyorsunuz. Bu sayede çok daha esnek bir iş akışı elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi o monitörü inceleme şansım olursa da sizlere o detayları paylaşıyor olacağım. YouTube kanalımı incelediğiniz zaman bu tarz farklı markaların böyle kablosuz görüntü aktarma cihazlarını incelediğimi göreceksiniz. Asus markasını uzun zamandır biliyorum ve gerçekten kaliteli bir marka olduğunu, ürünlerinin sağlam olduğunu biliyorum. Ama ilk defa bu modelle incelemesini yaptım. Ve tecrübelerim şu şekilde. Hem ürünler çok stabil, çok dengeli çalışıyorlar, hem çok sağlam hem de çok pratik. Yani gerçekten o markanın kalite algısı doğru bir algı. İş akışı anlamında sorunsuz çalışıyor, efektif çalışıyor. Herhangi bir pürüzle ya da işte şu bastığım yerde çalışmadı, bastım kayda girmedi vesaire. Böyle sorunlar yaşamadım. Kopma genel itibariyle olmuyor. Böyle 400 metreyi test etmedim ama 50-60 metrelerde rahatlıkla çekim yapabiliyorsunuz. Çok daha uzun mesafelere de çıkacaktır. Benim için o mesafeden yeterli oldu. Bakın tekrar basıyorum mesela, hemen kayda giriyor. İşimi yapıyorum ve buradan farklı grafikleri açarak da pozlamamı kontrol edebiliyorum. Tekrar basıyorum, kayıttan çıkıyorum vesaire. Çok hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Muazzam. Yani bunu çok beğendim. Zaten video süresince de herhangi bir kopma olmadığına dair zaten yukarıdaki kamera çekim yapıyor. Ya burada çok dip dibeyken bazen cihazlar birbirini bulamıyor bile bazı markalarda. Çok yakın olunca nedense öyle bir şey oluyor. Burada öyle bir sorun bile olmuyor. İşte içeride modem var, başka kablosuz cihazlar var. Yani makineler bile şu an Wi-Fi sistemler açık. Bir şekilde sinyal gönderiyorlar vesaire. 16 grup içerisinde çift band sayesinde, yani 2.4 ve 5 GHz sayesinde kopma olmadan, parazit olmadan sorunsuz bir görüntü aktarma var. Açıkçası bu yönüyle ben bu Asus Cinebeam SE 4K cihazı çok beğendim. Bu tarz bir görüntü aktarma cihazı arıyorsanız ve 4K çözünürlük versin, gecikme olmasın, çok rahatlıkla çalışabileyim istiyorsanız açıkçası bu ürünlere bir bakın derim. Parasının hakkını sonuna kadar verecek. İş akışı anlamında sorunsuz, problemsiz, güzel ürünler. Türkiye distribütörü Tez Elektronik. Şu an zaten bu ürünler uzun zamandır Türkiye'de satılıyorlar. Farklı bayilerde, fotoğraf, video satışı yapan farklı bayilerden ürünleri temin edebilirsiniz. Açıklama kısmına da ürünün linkini bırakacağım. Detaylı bir şekilde oradan özelliklerini de yine inceleyebilirsiniz. Fiyat noktasında bir şey söylemiyorum. Fiyatlar değişken olabiliyor.
kur dalgalanıyor vesaire. O yüzden ürünün ismini yazıp internetten aratıp fiyatı bulabilirsiniz. Evet, bugün sizlerle Axon Cinevive SE 4K kablosuz görüntü aktarma cihazını konuştuk. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve en az 3 kez hype etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.